Sabah şeriflerin hayır olsun amirim. Eyvallah Hasan, senin de. Elini yüzünü yıkayıp gel, soğumasın. İyi misin? Nasıl olayım Hasan? İyi ol amirim. İyi ol. Mustafa, ben dün Boris Zaharyas'ın evine gittiğini duydum. Gittim. Hatırlarsan Lara'yla seni baklavacı Hacı amcanın dükkanında görmüştüm. Ve Allah var, birbirinize çok yakışıyordunuz. Ben de tabii hep böyle kuru baş değildim. Benim de çok sevdiğim bir karım, dünyalar güzeli bir kızım vardı. Yani diyeceğim bu ki ben aşkı da bilirim, aşk acısını da bilirim. Ona idam mahkum olduğumu söylemedim. Korktum. Dün babasından öğrendi benim yanımda. O andaki hali gözümün önünden gitmiyor. Dünyası yıkıldı kızın. Ne bileyim Hasan. Ali'nin gidişi. Boynumda ilmik. Omzumda onca yük. Şimdi ise Lara. Bitmiyorlar ki. Bu umut dediğin şey insanın cesaretine göre azalır ya da çoğalır. Sen cesaretini kaybedemezsin. Ayakta kalacaksın Mustafa. Her şeye rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalacaksın. O melunlara da boyun eğmeyeceksin öyle. Dik duracaksın, dik dik. Bak şunu unutma. Eğer hayatını ortaya koymazsan sonrasında koruyacak bir hayatın da olmaz. Hep sen yalnız değilsin ki. Sana inanan, sana güvenen onlarca insan var etrafında ve şunu iyi belli. Sen kendini aklamak için cehennemin dibine de gitsen, ben seni o cehennemin dibinde de yalnız bırakmayacağım. Biliyorum Hasan. Merak etme. Sağ ol amirim. Sağ ol. Ayrıca aşk amirim hesap işi değil, nasip işidir. Aşk adanıştır, arayış değil. Mevlana. Yani amirim bunlar hep nasip. Soğudu. Gel. Kocaeli'nden bir telgraf geldi sultanım. Esat Paşa, Emredin sultan. tez Kadı Gıyasettin huzuruma getirilsin. Tez zamanda dedim Esat Paşa. Emredersiniz sultan. Rıza kardeş, seni geçen akşam doyurduk zannediyorduk. Hayırdır? Hayırdır Hüsnü. Konuşacaklarımız var.
Dolaşacağız biraz. Hayır, daha fazlasını istiyorsan bizden dahası çıkmaz. Yok, konu o değil. Merak etme. Kusura kalma Zabit Efendi. Akşamdan kalmayayım da. Almıyor kafam. Ne konuşacağız? Lan oğlum, kafan almıyorsa ne konuşacağız? Çabuk arabaya binin. Hadi binin işte. Konuşulacak yer var, konuşulmayacak yer var. Haritacı Galip Efendi dün akşam Kocaeli'nde öldürülmüş. Kendisi 2 yıl önce gizli bir görevle Arap Yarımadası'na Musul ve Kerkük'e gönderilmişti. Bundan kimsenin haberi yoktu. Sultanım, müsaadeniz olursa Galip Efendi'nin Arap vilayetlerinde hangi görevle iştigal ettiğini sual edebilir miyim? O bölgedeki doğal zenginliklerimizin haritasını çıkarmaktı görevi. Ya Gıyasettin Efendi, İngiliz ve Fransızlar o bölgede bizden gizli araştırma yaptıklarını zannederlerdi. Fakat her şeyden başından beri haberimiz vardı. O yüzden haritacı Galip Efendi çok gizli bir görevle ve tebdili kıyafetle bölgeye gönderildi. Fakat maalesef dönüş yolunda öldürüldü. Galip Efendi'nin bir yardımcısı varmış, şifai olarak bilinir. Onun bu sıralar haritalarla birlikte İstanbul'a girmeye çalıştığını düşünüyoruz. Anladım. Onun da başına bir hal gelmeden şifayı bulmamızı istersiniz. Lakin eşkaliyle alakalı bir malumata sahip miyiz? Kendileriyle henüz tanışmadım ama Galip Efendi övgüyle bahsederdi. Fransa'da Sorbonne'da tahsil görmüş. Müthiş zeki bir insan olduğunu söylerdi. Bir de sol tarafının tutmadığını biliyoruz. Gıyasettin Efendi, biliriz bu iş samanlıkta iğne aramak kadar zor bir iş. Şifai eğer yaşıyorsa onu bulup huzuruma getirmenizi istiyorum. Ferman padişahımız. Allah yardımcınız olsun. Sayın Fransız seferi, casuslarımızdan 3 kişi öldü. Üstelik Galip Efendi de öldürüldü. Lakin haritalar ortada yok. Size dışarıdan bu işe kimseyi karıştırmayalım dememiş miydim? Bizim tuttuğumuz adam Fransa adına çok büyük işler başarmıştır. Ve büyük bir ihtimalle de bizim casusları o öldürdü. Ne? Evet. Maalesef tehdit edildiğini hissederse hiç kimseye acımaz. Biz bunu daha önce de görmüştük. Peki ne yapacağız? Galip Efendi'nin kalfası kayıp. Haritalar onda. Eğer o haritalar padişahın eline geçecek olursa... Onun için güçlerimizi tekrar birleştirmemiz gerekiyor Sir Henry. Yaver, gelin. Sizler Fransa'nın ve İngiltere'nin en iyi casuslarındansınız. Bu sefer ortaklaşa bir harekat yapmamız gerekiyor. Şifai diye bir haritacıyı arıyoruz. Kendisi İstanbul'a ya vardı ya da varmak üzere. Göreviniz onu öldürmek. Taşıdığı haritaları ise bize getirmek. Şifai asla ama asla padişahın huzuruna çıkmamalı. Kızım, Efendim babacığım.
Dün akşamdan beri seni merak ediyorum. Kahvaltıya da gelmedin. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Farkındayım. Ve bu durum beni çok üzüyor Lara. Hislerini yargılayacak değilim, hayır. Ama bir baba olarak düşüncelerimi seninle paylaşmak istiyorum. Kızım, sen Boris Zaharyas'ın kızısın. İstanbul'un en zengin ailelerinden biriyiz. Ve bu durum bazı insanlar için cezbedici olabilir. Kendileriyle ilgili gerçeği gizleyebilirler. Ya da sana yalan söyleyerek yaklaşabilirler. Hiçbir şey söylememek, yalan söylemek değildir ama. Nihayetinde bir bildiği vardır. Müşir Mustafa ikimizin de hayatını kurtardı. Basit bir yalancı olamaz. Evet. İkimizin de hayatını kurtardı ve minnettarız. Ama ben şöyle düşünürüm. Hem senin hem benim hayatımı kurtarıyor. Eğer bu bir tesadüf değilse demek ki nüfuzlu insanların vakalarını kovalıyor. Kendini o düştüğü durumdan kurtarmak için dostlar edinmeye çalışması anlaşılabilir bir şey. Bu kadar ince hesaplar yapabileceğini düşünmüyorum. O olduğu gibi birisi sanki. Öyle mi? Madem öyle, idama mahkum olduğunu neden gizledi senden? Bilemiyorum. Benim güzel kızım yapma böyle, beni çok üzüyorsun. Bu bahsi kapatabilir miyiz artık? Nasıl isterseniz. Güzel. Bak ne diyeceğim sana. Sen hep söylerdin İtalyan Rivierası'nı çok merak ediyorum diye. Değil mi? Neden gitmiyorsunuz Gülbahar'la oraya? Ben buradan uzaklaşmak istemiyorum. Ama çok güzel yerler olduğunu duydum. Benim için bir kez daha düşünür müsün? Teşekkür ederim. Gülbahar. İyi saatte olsunlar. Cemil. Bana bir emriniz var mı Boris efendi? Yok. Var. Bugün gez, dolaş, İstanbul'un hayatının tadını çıkar. Şimdi siz gidin pazara. Fiyatları, esnafı bir kontrol edin bakalım her şey yolunda mı? Sonra gelin. Emredersiniz amirim. Hem pazarın asayişi benden sorulur, merak etmeyin amirim. He senden sorulur. Bütün asayişler senden sorulur zaten. Ben gelmeyeyim o zaman. Burada kalayım. Gelmeyeyim ben. Hayır yani bak şimdi çeyrek kardeşim. Lafın gelişi ya. Lafın gelişi de o laflar hep bana geliyor efendim. Bak aslan parçam, bak benim güzel kardeşim. Yanlış anladın. Ha ben anlamadım. Ha ben salam değil mi? Salam, ben salam, sen akıllısın değil mi? Ben salam he. Sinirlenme bebe ruhum. Ya havle ya yürüyün. Otur Hasan, otur. Oğul, odama gel bir hasbihal edelim. Gel bakalım, gel. Nasıl geçti dün gece yemek? Tam bir felaket. Boris durumu Lara'ya anlattı değil mi? Boris Zaharyas da olsa nihayetinde baba babadır. Boris Zaharyas. Dur bakalım. Bizim için yaptırmayı planladığı hastanenin arkasından daha neler çıkacak.
Merak içindeyim. Oğul iyi misin? İyiyim hocam. Peki. Padişah Efendimiz'den yeni bir görev aldık. Şifai denilen bir haritacı arıyoruz. Bizim gibi İngiliz ve Fransız ajanları da arıyor. Fransa'da tahsil görmüş. Elindeki haritalar Devlet-i Aliye için çok mühim belgeler. Onunla birlikte Arap vilayetlerinde görev yapan hocası haritacı Galip Efendi maalesef dün gece Kocaeli'nde öldürülmüş. Ne yapıp ne edeceğiz? Şifayı bulup sultanımızın huzuruna çıkartacağız. Şifai'nin eşkaliyle alakalı elimizdeki tek malumat sol tarafının tutmadığı. Hayırdır? Sadabata mı gidiyoruz? Hayır bileydik daha güzel giyinirdik. Kesik Hüsnü, Afyon'u İstanbul'a sen getiriyorsun. Arap Celal, dağıtımını da sen yapıyorsun. Arpayı da sen indiriyorsun cebe Rıza. İşte tam bu hususta konuşacağız. Nereye geldik? İnin aşağı. Ulan Rıza, bu yaptığının yanına kar kalacağını zannediyorsan İnin lan aşağı. Yürü. Burası yeterli. Diz çökün. Rıza kardeş. Bak sorunlar neyse konuşalım anlaşalım. Diz çökün lan! Rıza kardeşim, korkutmak istediysen korktuk. Tamam yeter bu kadar. Ulan, yıllar boyunca arkanızdan koştum. Siz kral gibi yaşarken ben 3 kuruşa talim ettim. Konu paraysa hallederiz Rıza Efendi. Rıza bize bir şey olursa çete seni yaşatmaz. Onların da sonu gelecek. Rıza! Ben hallederim. Rıza! Hain köpek! O değil de neyi merak ediyorum biliyor musun? O çantanın içinde o kadar önemli ne var? Seni ilgilendirmez. Ver ulan çantayı. Ver lan! Silah patladı. Sakın buradan bir yere ayrılma.
Birader sıranı bekle, hepimize yeter. Kime söylüyoruz? Hoş gelmişsiniz Cemil Efendi. Daha yeni geldim. İşte şimdi hoş bulduk Zurnik. Bir oda ayarlayayım mı Cemil Efendi? Bu kız bundan sonra sadece benim için çalışacak. Aksini duyarsam, görürsem seni ibret alem olsun diye kapıya asarım. Anladın mı? Emrin olur Cemil Efendi. Güzel. Bir oda ayarlayın Cemil Efendi'ye. Temiz olsun oda. Hadi sen de yürü, bekletme. Yaralar eş büyüklükte. Aynı bıçak, belli ki aynı adam. Kim olduğunu görmeden arkadan yemiş bıçağı. Diğerinin ise ateş ederken bileğinden tutmuş. Morluklar var. Biri İngiliz, diğeri Fransız. Belli ki bu adamlar ajan. Ve ne gariptir ki birlikte çalışıyorlar. Şifayının peşinde başkaları da var. Adamın taşıdığı haritalar her neyse herkesin iştahını kabartıyor. Belli ki ödül büyük. Cavil efendiler, Cavil efendiler. Ben bunları hemen padişaha ulaştırmalıyım. Ben Galip Efendi'nin, haritacı Galip Efendi'nin yardımcısıyım. Galip Efendi'yi öldürdüler. Haritadan kimsenin haberi olmamalı. Beyim ne diyorsun? Harita galip falan. Biz anlamayız öyle şeylerden. Beni padişaha götürün. Beyim biz padişaha falan gidemeyiz. Ne yapalım? Karakola gidelim madem. Kadı efendi bilir ne yapılacağını. Adamımızın ismi Şifai. Güvenecek kimsesi yok. Herkes onu arıyor. Ama biz önce bulacağız. Anlaşıldı mı? İhtimal zabitana sığınabilir. Gözünüzü dört açın. Kendisi aksak yürüyen bir zat. Büyük ihtimal bir çanta taşıyor. Arkadaşlar, çok dikkatli olun. Her yere haber salın. Karakollara eşkalini verin. Anlaşıldı mı?
Peşindeler. Siz dikkatli olun. Herkesi öldürüyorlar. Koş, 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 koş. Koş. Kaçıyor. Kaçıyor, koşun. Gel. Ne oldu? Kesik üstü ve Arapçalar işi tamamdır Nazır Efendi. Güzel. Sorun çıktı mı? Hayır Nazır Efendi. Listedeki herkesi öldürecek miyiz? Sadece bizim istediklerimiz hayatta kalacak diyelim. O zaman kanun onlar için geçerli değil Nazır Efendi. Bu kişiler kendilerini kanunların üstünde görmekteler zaten. İstanbul'un sokaklarını hızlı ve etkili bir şekilde temizlemeliyiz. Duydun mu beni? Emredersiniz Nazır Efendi. Rıza. Aferin. Sana verdiğim emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiriyorsun. Sende büyük bir istikbal görüyorum. Bilgin olsun. Sağ olun paşam. Sakın beni hayal kırıklığına uğratayım deme. Emredersiniz. Çıkabilirsin. Şifai dedi adına. Tam onu karakola götürüyorduk. Pusuya düştük. Arkadaşım şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başka ne dedi Şifai? Padişahın karşısına çıkmak zorundaymış. Gösterecekleri çok önemliymiş. Geçmiş olsun koçum. Osmanlı, İngilizler, Fransızlar seni arıyorlar. Katiller peşinde, herkesi öldürüyorlar. Dünyada saklanacak güvenli senin için hiçbir yer yok. Nereye sığınırsın? Selamun aleyküm. Aleykümselam. İmam Burhanettin Efendi. Kadı Gıyasettin tam vaktinde geldiniz. Ben de size gelmek üzereydim. Buyurun gidelim. Merak etme. Seni korumaya geldik. Oğul, Şifayı bir an evvel karakola götürelim. İkindiyi orada kılarız. Baş üstüne hocam. Korkma. Hadi gel. 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 Beceriksizler. Bir adamı temizleyemediniz. O haritalar padişahın eline geçmemeli. Nizamiye'deki tüm adamlara ve sokağa haber salın. Şifayı ve haritaları bize getirene tam 50.000 altın. 50.000 altın da bizden. Ne bekliyorsunuz? Kaybedilecek vakit yok.
Gel. Cemil, nasıl geçti günün? Benimki harikaydı. Gayet güzel geçti Boris Efendi. Yalnız İstanbul'da bazı vukuatlar oluyor. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Ne gibi? İngilizler ve Fransızlar Şifai diye bir haritacının peşine düşmüşler. Haritalar. Demek zamanı geldi. Bir şey daha. Bulana 100.000 altın vereceklermiş. 100.000 altın. Duyulmuş para değil. İstanbul'daki yeraltı dünyasındaki bütün adamlar bu paradan haberdar. Herkes Şifai'nin peşine düşmüş vaziyette. Nerede peki bu adam? Nizamiye'den gelen son habere göre Mustafa Şifai'yi bulmuş. Galata Karakolu'na götürmüş. Mustafa. Dayanıklıymış. Anlamadım. Önemli değil. Şimdi senden iki şey yapmanı istiyorum. İlki, bütün İstanbul'a Şifai'nin Galata Karakolu'nda saklandığını yay. İkincisi? Şeytanınız bol olsun beyler. Ne? 100.000 altın ödül mü? Sipsi! Adamları topla. Bayramlıklarını giysinler, beni beklesinler. Oğlum sallanma, bir sete geçti. Aradığınız Şifai Galata Karakolu'nda. Selamünaleyküm. Otur. Bütün İstanbul Şifai diye birini arıyor. Ne yapacaklarmış? Ölü ya da dirisini götürene 100.000 altın veriyorlar. 100.000 altın ha? Desene, İstanbul'un bütün kulağı kesikleri adamın peşine düşecek. Yalnız bir şey daha var. Haber geldi. Şifai Galata Karakolu'nda. Neyin var oğlum? Üşüttüm herhalde biraz. Padişahı görmeliyim. Arabayı hazırlatıyorum. Birazdan seni saraya götüreceğiz. Çok önemli. Hayırdır? Bir dinleyelim bakalım şu melunların derdi neymiş. Silahlarınızı çekin, teyakkuzda kalın. Korkma, burada güvendesin. Hadi.
Sükunet! Ne istersiniz bre faniler? Der saadetin ortasında eşkıyalık mı edersiniz? Kat efendi, şifayı bize ver. Bu olay burada kapansın. Biz de sessizce dağılalım. Sen kimsin bre bize emir verirsin? Densiz! Bana bakın. Ben Kadı Gıyasettin Hatemi. Bu can bu bedende olduğu müddetçe değil buradan adam almak. O adamın gölgesine dahi dokunamazsınız. Şimdi dağılın buraya. Bunların laftan anlayacağı yok. Kapat. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şifai. Kadı Efendi'yi koruyun. Haydi. Panikat. Çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Haydi, haydi. Hadi. Çabuk, dikkat, dikkat, dikkat. Herkes nişan alsın. Yerlerinize. Takviye ne zaman gelir? En yakın karakol Kasımpaşa. Buradan haberin gitmesi, zabitlerin buraya gelmesi en az yarım saat. O kadar çabuk ha? Aha. İyi. Kaç kişiyiz? Biz hariç şu anda 7 amirim. İyi görünmüyorsun amirim. Allah Hasan ne yalan söyleyeyim. Berbat yemek yapıyorsun. Sabahtan beri midem yanıyor lan. Yok yok o ondan değil. Yemekte taze soğan yerine kuru soğan kullandım, o yakmıştır mideni. Sen de bütün gece horladın, bütün ev titredi vallahi. Bu böyle olmayacak. Bizi keklik gibi avlayacaklar. Baskın Hasan olmuş. Merak etmeyesin. Bu can bu bedende olduğu müddetçe senin kılına kimse dokunamaz. Bize bir şey olursa şifayı arka kapıdan saraya götür. Emredersiniz Kadı Efendi.